Güneşli bir Berlin gününden merhabalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Öncelikle çoktandır medikal içerikli bir içerik paylaşmamıştım sizlerle. Genellikle teknoloji ağırlıklı bazı videolar paylaşıyordum ki onlar da biraz daha açıkçası önceden çekilmiş videolardı. Her zaman yetişemiyorum ne yazık ki işin montajına, işte videonun çekimine. Biraz daha işi profesyonel bir boyuta taşımak amacıyla kendime ait bir köşe kurdum, bir setup kurdum. Ve bu setup'tan açıkçası sizlere hem ara sıra podcast yayını yapmak istiyorum hem de içeriklerimin çoğunu buradan sizlere yayınlamak istiyorum. Böyle biraz daha işler basite indirgemiş oluyor. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Her şey yolundadır umarım. Ayrıca sizin de belli başlı talepleriniz varsa mutlaka bana yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. İstediğiniz mesela herhangi bir alanda bir video olabilir, bir içerik olur. Çünkü biraz daha böyle içerikler beni yönlendiriyor arkadaşlar video yapmama. Bugün de onlardan bir tanesine değineceğiz zaten. Medikal İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz? Ve medikal İngilizcenin tabii ki de önemi arkadaşlar. Şöyle ki arkadaşlar ben öncelikle kendimden başlayayım örnekleri vermeye. Ben Ukrayna'da Kiev'de tıp fakültesini okurken özellikle hastayla iletişimimiz Rusça-Ukraynaca olmasına rağmen eğitim dilimiz İngilizceydi arkadaşlar. İngilizce olmasının tabii ben avantajını hala görüyorum. Yani iyi ki de İngilizce tıp fakültesini okumuşum diyorum kendime bazen. Tabii ki bu iş bayağı bir zorluydu benim açımdan. Çünkü evde bazı kaynaklarım tabii ki Türkçeydi. İşte bazı kaynaklar vardı Rusça, Ukraynaca. Ve sınava hazırlanırken tabii oralardan aldığınız işte bilgileri doğru bir şekilde çevirmeniz gerekiyor İngilizce. Doğru şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Bu biraz zorlayıcıydı arkadaşlar ama zorlayıcı olmasından yana herhangi bir sorun yok. Çünkü bu tam tersine daha da geliştirdi yani benim açımdan bayağı iyi oldu. Şimdi gelelim Türkiye'deki İngilizce eğitimlerinin ne kadar hangi seviyede olduğunu çok bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ki İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız, medikal olarak kendinizi daha iyi bir medikal İngilizceye sahip olmanız için, daha iyi bir terminolojiye sahip olmanız için içeriklere göz atıyorsanız doğru yerdesiniz. Ona emin olabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Aslında ben öncelikle biraz önemine de değinmek istiyorum İngilizcenin. Şöyle bir durum var. Ben yani tıbbi İngilizcenin iyi olmasında 3 tane açıkçası önemli nokta görüyorum. Bunlardan birincisi arkadaşlar, tabii ki literatürler ve yayınların çoğunun İngilizce olması. İşte ileride olur da bir yayın yazmak isterseniz veya bir araştırmada yer almak isterseniz, uluslararası çapta olacak bir işte araştırmada yer almak isterseniz İngilizcenizin olması gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz Almanya'da olun, isterseniz işte Afrika'nın herhangi bir ülkesinde olun ya da bir Slav ülkelerinden bir tanesinde olun, hiç fark etmez. İngilizce arkadaşlar şu anda en fazla işte rağbet gören dillerden bir tanesi. Onun dışında arkadaşlar tabii ki ikinci en önemli nokta ise bence yapılan yeni araştırmaların yanı sıra yeni buluşların çoğu ve yeni yapılan cihazlar, genellikle yeni teknolojik ürünler İngilizce olarak piyasaya sürülüyor ve yani İngilizce bir dağıtımı oluyor. Şöyle söyleyelim, piyasada reklamları olsun, ilk haberleri olsun genellikle İngilizce oluyor arkadaşlar. Ki biraz daha global olsun diye. Bundan dolayı bence eğer siz de takip ediyorsanız işte tıp alanındaki son gelişmeleri, son teknolojik aletleri, son teknolojik gelişmelerden öte ilaçları ya da bu işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü aşamaysa değerli arkadaşlar, tabii ki de hastayla iletişim konusu. Özellikle Türkiye'de son zamanlarda yurt dışından gelen hastaların bir hayli arttığını zaten haberlerden de takip etmeye çalışıyorum. İşte medikal turizmin gelişmesiyle birlikte tabii ki hasta potansiyeli, yabancı hasta potansiyeli çok iyi bir noktaya geldi. Bundan dolayı arkadaşlar size de her an kapınızı çalıp bir İngilizce konuşan bir hastaya denk gelebilirsiniz ve bu işi yönetmede başarılı olmak için kesinlikle İngilizcenizin iyi olması gerekiyor arkadaşlar.
Öncelikle videomuza başlarken ben şunu sizlere öneriyorum. Bu iş, dil öğrenme işi biraz daha kesinlikle kişisel olduğu için arkadaşlar sizin de biraz daha benim söylediklerimden kendi yolunuzu bulmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben bu şekilde çalıştım ve bu şekilde faydasını gördüm. Belki siz ise farklı bir alanda kendinize daha iyi bir yol bulabilirsiniz. Belki benim söylediklerimin katkısıyla birlikte daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunları da bizlerle paylaşırsanız bu arada çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Öncelikle değerli arkadaşlar, ilk duracağımız nokta temel İngilizce becerileriniz. Temel İngilizce becerisi derken şimdi benim sizlere anlatacağım bu değineceğim konuların işte biraz daha anlaşılır olabilmesi için kesinlikle bir intermediate'ta olmanız gerekir. Eğer onun altıysanız ve işte İngilizcemi, medikal İngilizcemi geliştireyim diyorsanız bu işte çok çok zorlanırsınız. Çünkü büyük ihtimalle vocabulary, sözcük dağarcığınız fazla olmayacağından dolayı zorlanacaksınız. Hatta işte bazen işten sıkılıp bırakabilirsiniz. Bu tarz demotivasyon vakalarına rastlamamanız için arkadaşlar öncelikle temel İngilizcenizi kesinlikle bir geliştirin. Ha nereden olabilir? Online olabilir, arkadaştan, eşten, dosttan veya kurslardan olabilir. Bir şekilde destekleyin ve geliştirin arkadaşlar. Bu ilk hedefiniz olsun. Temel İngilizceyi geliştirin derken tabii ki İngilizcesi orta düzey veya üstü olan bireylerin de illaki işte eksiklikleri olacaktır. Gramer olsun veya işte basit çaplı hatalar olsun, yazışma dili olsun, onların da giderilmesi için arkadaşlar belli başlı sayfalar var. Onları da bu videonun altında ben paylaşacağım. Göz atmanızda fayda var. Çünkü iyi bir gramerli olarak konuşmanız, gramerli olarak kendinizi ifade etmeniz bir metinde, bir tekstte bu sizi bir adım daha fazla öne atar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci özellikle en çok üzerinde durmak istediğim konulardan bir tanesi ise medikal İngilizce kaynak kullanın arkadaşlar. İşte tabii ki şu an aklınıza gelmiştir. O kadar üzerinde durduk. PubMed. PubMed kullanın, mutlaka kullanın. En ufak aklınıza gelebilecek araştırmalarda kesinlikle başvurun. Ve değerli arkadaşlar tabii ki textbook'lar çok çok önemli. Biz genelde ne yapıyoruz? İşte çevrilmiş textbook'ları kullanınca çok daha rahat, daha hızlı anlayabildiğimiz için işi biraz daha kolaya kaçıyoruz aslında. Özellikle orta düzeyin üzerinde İngilizce bilen arkadaşlar için bu söylediğim geçerli. Bunu yapmayın değerli arkadaşlar. Textbook orijinal işte zaten son basımlar çevrilmesi mümkün olmuyor o kadar hızlı bir şekilde. Ondan dolayı son basımları özellikle takip etmeye çalışın. Atıyorum bir Harrison kitabını elinize aldığınızda ya da işte Guyton aldığınızda arkadaşlar Türkçesi yerine oturun İngilizcesine göz atın. İngilizcesinden notlar çıkartın ve İngilizcesinden özellikle İngilizce özetler çıkartın arkadaşlar. Bu çok çok önemli çünkü belirli bir bölümün belirli bir sekmesinde notlarınızı İngilizce olarak çıkarttığınız zaman daha kalıcı oluyor. Bunu ben birebir denemiştim. Bayağı bir faydasını da gördüm arkadaşlar. Onun dışında tabii ki tıbbi medikal kaynaklar kullanın derken bu kaynaklar aynı zamanda sesli ve görüntülü de olabilir. Yani online içeriklerden tutalım, bir YouTube videosundan tutun da herhangi bir podcast, Google Podcast bile bu noktada sizler için faydalı olacaktır. Bir sürü güzel yayın yapan, İngilizce, tıbbi açıdan İngilizce yayın yapan güzel podcastler var ve YouTube kanalları da var arkadaşlar. Onları da tabii ki de bu videonun altında bulabileceksiniz. Onun dışında üzerinde duracağım şey de değerli arkadaşlar, kendi sözlüğünüzü yaratmanız. Küçük bir defter olabilir veya eğer iPad kullanıyorsanız mesela GoodNotes üzerinden tutabilirsiniz. Bir sözlük oluşturmanız, işte ana diliniz hangi dilse veya hangi dilde daha iyi kendinizi işte çıkarım yapabiliyorsanız İngilizceden mutlaka atıyorum bir kelimenin karşılığını yani İngilizce olarak da hem anlamını yazın, medikal terminolojideki kelimelerin aynı zamanda işte Türkçesini de yanına not edin ve size ait bir sözlüğünüz olsun arkadaşlar. Size ait sözlük neden çok önemli? Çünkü bunlar bildiğiniz gibi mesela kohort tarzı oyunlar ya da işte kapatıp kart tarzı oyunlara da çevrilebiliyor bildiğiniz gibi GoodNotes'ta. Bunlar arkadaşlar sizin kelime dağarcığınızı geliştirmesinde kesinlikle faydası olacaktır.
Ve arkadaşlar dördüncü kısım tabii ki online içeriklerin üzerinde duracağız. İkinci kısımda bahsettiğim gibi YouTube ve podcastlere değindik. Ama bunun dışında bir de online kurslar var arkadaşlar. Online kurslar özellikle atıyorum yayınları yapan İngilizce konuşulan dillerden olduğundan dolayı biraz daha faydasını göreceksinizdir. Eğer karşıdaki kişiyi tamamen anlayabiliyorsanız ve artık daha kelime dağarcığınızı biraz daha kulağınızın yatkın olmasını istiyorsanız benim size tavsiyem arkadaşlar ana dili İngilizce olan bir bireyden biraz daha videolar dinlemek, kurslar almaktır. Bunun bir diğer yolu da arkadaşlar tabii ki online platformlarda Coursera gibi, Udemy gibi, işte Khan Academy gibi bazı platformlarda tabii ki bunlar mevcut. Aynı zamanda Osmosis de var. Osmosis'i de kullanabilirsiniz. Ben bir ara üyeydim. Bayağı faydalı olduğunu ben size söyleyebilirim. Benim için öyleydi. Evet. Ve arkadaşlar sizlere tabii ki son olarak tavsiyelerimden bir tanesi kendinizi sürekli geliştirin arkadaşlar. Geliştirin. Günde gerekirse bir kota koyun kendinize. 10 tane kelime olsun, 5 tane kelime olsun. İngilizce terminoloji, tıp terminolojisi kelimelerini not edip öğreneceğim diye. Bu şekilde arkadaşlar 30 gün geçince elinizde olur 150 kelime. 2 ayın sonunda 300 tane kelimeye yer açmış olursunuz ki zaten kelimelerin çoğu Türkçe'ye çeviri olduğu için zaten anlaşılıyor. Anlaşıldığı için de kolay akılda kalabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kendinizi sürekli motive tutmaya çalışın. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor ama bu da çok çok önemli. Onun için YouTube videolarını izleyin, işte podcastleri dinleyin. Sizlere ilham veren kişileri mutlaka ve mutlaka takip edin. Özellikle İngilizce içerik üreten kişileri de takip edin arkadaşlar. Onun dışında genel olarak aslında sizin bir tane daha çevrenizde sadık bir dostunuz var. O da tabii ki yapay zeka arkadaşlar. Yapay zekayı da mutlaka kullanın. Özellikle anlamadığınız bir yeri, anlamadığınız bir konuyu, anlamadığınız bir bölümü ya da kitabın bir bölümünü ya da tekstin bir bölümünü arkadaşlar hiç çekinmeden bence yapay zekaya sorun. Zaten hangi platformu kullanacağınıza siz karar verirsiniz yapay zekalarda. Bing mi, ChatGPT mi ya da Google'ın işte kendi platformu mu? Bunlara arkadaşlar siz karar verin ve yazışmaya başlayın. Onlardan da destek talep edin ki daha hızlı gelişebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum herkese. Ve sorularınız olursa tabii ki de bu videonun altında bana yönlendirmekten çekinmeyin. Aynı zamanda arkadaşlar bu videoyu da beğenirseniz, paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.